Dune, Prophecy bizi başa, Paul Atreides'in Arrakis'e ayak basmasından binlerce yıl öncesine götürüyor. Bu hikaye, çöl gezegeninin kökenlerine ve onun gizemli tarihine derinlemesine bir bakış sunuyor. Bu sefer kendimizi, politikayı ve genetiği ustalıkla kullanan, gizli bir kadın tarikatı olan Bene Gesserit'in kalbinde buluyoruz. Bu tarikat, yüzyıllardır perde arkasında güç oyunları oynayarak galaksinin kaderini şekillendiriyor. İlk bölüm, Gizli El, bizi doğrudan gölgeler ve manipülasyon dünyasına, onların dünyasına götürüyor. Bu karanlık koridorlarda entrikalar ve sırlar hüküm sürüyor. İlk görüntü çarpıcı, kum ve baharat değil, sert soğuk taşlar. Bu taşlar Bene Gesserit'in sert ve acımasız doğasını yansıtıyor. Burası, kız kardeşliğin gücünün kalbi. Dune ile özdeşleştirdiğimiz çorak çöllerden çok uzakta bulunan kale manastırları. Bu manastırlar, onların gizli eğitim ve planlarının merkezidir. Güç dinamikleri hemen göze çarpıyor. Her taş, her duvar, bu gücün bir sembolü. Bu durum en çok, Emily Watson tarafından ürkütücü bir yoğunlukla canlandırılan Valya Harkonnen'da vücut buluyor. Onun bakışları, bu gücün ve kararlılığın bir yansıması. Bene Gesserit, tek tip bir grup değil. Bunu mükemmel bir şekilde Valya Harkonnen örneğinde görüyoruz. Kendisi kız kardeşliğin misyonuna gerçekten inanan biri ama aynı zamanda onu diğerlerinden ayıran acımasız bir yanı da var. Baş rahibe Rakella, bu ilk bölümde daha az öne çıksa da kız kardeşliğin içindeki daha geleneksel temkinli kanadı temsil ediyor. Onun ve Valya arasındaki dinamik şimdiden dizinin en ilgi çekici yönlerinden biri. Ses kullanımı, bir tür sonik hipnoz, tüm rahatsız edici gücüyle gösteriliyor. Bölümün en etkili sahnelerinden biri, rakip bir evin varisi olan genç bir çocuğun ritüelistik olarak yakılmasını içeriyor. Bu sahne, izleyiciyi derinden sarsan ve hikayenin karanlık tonunu belirleyen bir an olarak öne çıkıyor. Bu, olayların ciddiyetini hemen ortaya koyan şok edici bir an. Kalabalığın yüzlerindeki dehşet ve alevlerin yoğunluğu, sahnenin duygusal ağırlığını artırıyor. Bu, iyi ile kötünün değil, her birinin kendi versiyonunu hayata geçirmek için aşırı önlemler almaya istekli olduğu, geleceğe dair rekabet halindeki vizyonların hikayesi. Her iki taraf da kendi ideallerini gerçekleştirmek için her şeyi göze alıyor. Bu sahne aynı zamanda Dune evreninin temel temalarından birini de vurguluyor. Kontrolsüz gücün tehlikeleri ve mutlak kontrolün yozlaştırıcı etkisi. Gücün yanlış ellerde nasıl bir yıkıma yol açabileceğini gösteriyor. Bene Gesserit, tüm asil niyetlerine rağmen tehlikeli bir çizgide yürüyor. Onların gizli planları ve entrikaları her an felakete dönüşebilir. Genellikle daha büyük bir iyilik için yaptıklarına inandıkları manipülasyonları kolayca zulme dönüşebilir. Bu, güç ve kontrolün ince çizgisinde yürüyenlerin karşılaştığı sürekli bir tehlikedir. 4. Bölüm, Kaderin İpleri, Tempo ve Kehanet. Gizli elin temposu yavaş, hatta bazıları sıkıcı bile diyebilir. Bu, atmosfer oluşturmak ve karmaşık karakterlerini tanıtmak için zaman ayıran bir hikaye. Yakın zamanda çıkan Dune filmlerinin aksiyon dolu gösterişinin aksine, bu dizi, gücün gerçekten çevrildiği loş ışıklı koridorlardaki fısıltılı konuşmalar, gölgeler arasında derinleşmekten memnun görünüyor. Ancak siyasi entrika, ahlaki açıdan gri karakterler ve güç dinamiklerinin keşfini sevenler için Dune Prophecy, bu evrenin farklı bir aromasını sunuyor. Açıklamaların daha hafif bir dille yapılması, hikayeye daha iyi hizmet ederdi. 5. Bölüm, Arrakis Yankıları, Görseller ve Dünya İnşası. Görsel olarak Dune Prophecy, yeni filmlerin estetiğini yansıtırken, kendi kimliğini de oluşturuyor. Renk paleti, siyah, gri ve ara sıra görünen kırmızılarla soluk. Bu, Bene Gesserit'in sade ve genellikle acımasız doğasını yansıtan, baskıcı bir ihtişam duygusu yaratıyor. Yapım tasarımı etkileyici ve kale manastırı başlı başına bir karakter gibi hissediliyor. Kostümler de benzer şekilde iyi hazırlanmış ve kız kardeşliğin içindeki hiyerarşiyi ve güç dinamiklerini gözler önüne seriyor. 6. Bölüm Karar. Henüz gerçekleşmemiş bir kehanet. Dune Prophecy, biraz inişli çıkışlı olsa da ilgi çekici bir başlangıç yapıyor.
Bu hikaye, izleyiciyi çölün derinliklerine çekiyor ve onları bilinmeyen bir dünyaya götürüyor. Patlayıcı aksiyondan ziyade siyasi manevralar ve karakter gelişimiyle ilgilenen, yavaş ilerleyen bir hikaye. Bu, izleyicinin karakterlerin iç dünyasına daha derinlemesine bakmasını sağlıyor. Emily Watson'ın Valya Harkonnen rolündeki performansı, onun ne kadar karmaşık ve potansiyel olarak tehlikeli bir figür olacağına dair ipuçları veriyor. Onun sahneleri, hikayeye derinlik ve gerilim katıyor. Sabırlı olmaya ve Dune evreninin gölgelerine dalmaya istekli olanlar için Gizli El, değişim aşamasındaki bir dünyaya umut vadeden bir bakış sunuyor. Premier hakkında ne düşündünüz? Bu hikaye sizi etkiledi mi? Dune Prophecy, bu sevilen bilim kurgu evreninin özünü yakalıyor mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Bu evrenin büyüsüne kapıldınız mı?